Selam devler. Git versiyonlama yönetimi video serimizin ikinci videosunda beraberiz. Yukarıdaki kartlardan da erişebileceğiniz birinci videoda temel olarak gündelik hayatta kullanacağımız bir branch'i nasıl yaratacağımız, bu branch'in üzerindeki değişiklikleri nasıl staging array'e taşıyacağımız ve bu staging array'daki değişiklikleri nasıl local repository'mize kalıcı hale getireceğimizle ilgili birer örnek yaptık. Bu örnekleri bu videomuzda bir adım ileri götüreceğiz. Yanlışlıkla yaptığımız bir değişikliği geri almamız gerekirse neler yaparız? Bu bahsettiğim üçlü ortamda hangi kodu nereden nereye nasıl taşırız? Bunların arasındaki farklılıkları nasıl görürüz? Bunların üzerinde duracağız ve en son olarak remote repository kavramını, yani uzaktaki bir sunucuya bunları nasıl kalıcı hale getireceğimizi ve uzaktaki sunucuyla yaşanacak senkronizasyon durumlarını nasıl yöneteceğimizi inceleyeceğiz. Hadi gelin yine terminal üzerinden ve çizerek konumuza devam edelim. Önceki videomuzda ne yapmıştık? Klasörümüzü initleyerek orayı bir git oyun alanı haline getirmiştik ve burada yarattığımız master branch'inden yaratacağımız birden fazla branch ile isimlerine feature 1 ve feature 2 isimlerini vermiştik. Bunların üzerinde yarattığımız değişiklikleri kontrollü bir şekilde tekrar master branch'ine birleştirmeye çalışmıştık. Fakat burada kurguladığımız senaryo gereği bu branch'ler birbirlerinin ayağına basmış ve master'a merge'leme esnasında bir konflikt yaratmıştı. Bu konflikti kontrollü bir şekilde çözdükten sonra kodumuzu master'ın üzerinde birleştirmiştik. Şimdi şunu yapmak istemiyorum. Örneğin bir git eğitiminde onlarca farklı git komutunu yan yana görür. Bu komutların ne işe yaradığı ile ilgili bir bilgiyi verir. Sonrasında bunlarla ilgili belki örnekler yapmak söz konusu olabilir ama daha çok gerçek bir yaşam örneğinde karşılaşacağımız durumlarda hangi komutları nerede kullandığımızı göstermek daha mantıklı geliyor. Daha oturması için faydalı geliyor bana. Bu tarz bir yaklaşımla ilerlemeye çalışacağım ve ilk videoda şunu yapmak yine istememiştim. İşte farklı kavramlarla boğmak yerine sizleri mümkün olduğunca gündelik kavramlarla bunları isimlendirmeye, bunları kalıcı hale getirmeye çalışmıştım. Artık yavaş yavaş bunları kendi isimleriyle birlikte kullanmak, jargonu oturtmak açısından faydalı olacaktır. Örneğin biz o initlediğimiz klasör henüz daha üzerindeki yaptığımız değişiklikleri kalıcı hale getirmediğimiz haliyle bizim için çalışma alanıydı. Working Directory'ydi. Buradaki yaptığımız değişiklikleri hangi komutla, hatırlarsanız add komutuyla birlikte staging array'e taşıyorduk ki bu kavramı olabildiğince sık kullandık. Çünkü bunu karşılayacak başka bir örneğim yoktu. En fazla bavul örneğini sizlere verebiliyordum. Ve staging array'daki yaptığımız değişiklikleri en son kalıcı hale getirmek istediğimizde de local repository, yani benim için kalıcı hale gelen yer olarak nitelendirebilirim. Bunu da tabii ki commit ile birlikte kalıcılaştırıyordum. Ben buradaki yaptığım değişiklikleri bir şekilde yanlışlıkla olabilir veya sonrasında aldığım başka kararlar sebebiyle kontrollü bir şekilde geriye çekmem gerekebilir. İlk önce benim çalışma alanım üzerindeki yarattığım bir kod değişikliği üzerinden bakalım. Örneğin şu anda ben neredeymişim? Git branch komutuyla birlikte branch yazamadık. Bakın benim 3 branch'im varmış. Master, Feature 2, Feature 1. Ben şu anda Feature 2 üzerindeymişim. Git status tanıdık bir komut olarak gelecek size. Şimdi gidip readme dosyasının üzerinde bir değişiklik yaratalım. Bakın en son F22 diye bir şey eklenmiş buraya. Biz F22'yi F222 olarak güncelleyip burada bozduk biraz. Düzeltelim. Şu anda bu şekilde bir değişikliğim var. Ve bu değişiklik benim için henüz staging'e atılmamış bir değişiklik. Ben bu kodu geri çekmek, yani en son feature 2 nasıl idiyse o haline çevirmek istediğimde bakın burada bir ipucunu zaten görüyoruz. Git restore file komutunu kullanarak buradaki değişikliğimi geri çekebilirim. Deneyelim. Bakın F222 dediğimiz değişiklik buradan geri gitmiş oldu. Tekrar bu değişikliğimizi yapalım.
F222 burada. Bu kez add komutuyla birlikte buradaki değişikliğimizi zaten iTurn üzerindeki yüklü pluginler sayesinde buradan takip de edebiliyorum ama bunları yine komut olarak da sizlere çalıştırarak göstermeyi istiyorum. Staging'e çektim buradaki add komutuyla birlikte değişikliğimi. Yine burada bir ipucu benim için gözüküyor. Diyor ki git restore stage'de bulunan readme file'ı, readme md dosyasını staging'den tekrar çalışma alanına, working directory'e çekmek istiyorsan da bu komutu kullanabilirsin diyor. Zaten şuradan da göreceğiniz üzere +1'den -1'e döndü. Fakat status'ta da çekelim. Bakın ben artık bunu tekrar çalışma alanıma çekmiş oldum. Özetle ben burada restore komutuyla birlikte çalışma alanındaki bir değişikliği, henüz daha add ile staging'e çekmediğim bir değişikliği geri alabiliyorum. Peki staging'den çalışma alanına nasıl alabiliyorum? Yine restore komutuyla, fakat 2 staged üzerindeki değişikliği benim için restore add anlamına gelen bu komutla birlikte bunları yapabiliyorum. Peki ben buradaki değişikliği tekrar staging'e çekeyim ve git commit F222 commit ile birlikte bunu feature 2'ye kalıcı hale getirelim. Şimdi baktığınızda readme F222'li haliyle duruyor. Herhangi commitlenecek bir staging'de veya working alanında bir değişiklik yok. Git log gibi bir komutla da bakın geçmişini buranın görebilirim. Ne yapılmış? Örneğin initlendikten sonra F2 commit mesajıyla birlikte F2'nin eklendiği, sonra F22'nin eklendiği, en son olarak da F222'nin eklendiği 3 tane farklı commit gerçekleşmiş. Güzel. Ben peki local repo'dan geri dönmek istersem ne yapacağım? Şimdi burada farklı stratejiler var, farklı yaklaşımlar var. Ben eğer bu yaptığım değişiklikten commit'i sadece geri almak, geri kalan bütün değişiklikleri tutmak istiyorsam reset komutuyla birlikte soft bir geri dönüşü ifade edecek şekilde bunu gerçekleştirmem gerekiyor. Hemen örnek üstünden göstereyim. Git reset soft ve head'den bir önceki commit'e geri dön dediğim zaman bakın ne yaptı? Staging'deki maviye geçelim. Staging'de değişiklikleri korudu. Staging seviyesine kadar döndürmüş oldu benim değişikliklerimi. Bunu tekrar commitleyelim. Peki ben staging'den de geri almak istiyorsam ne yaparım? Bu kez de mixed komutunu kullanırım arkadaşlar. Ben bu komutla birlikte burada yeşile geçelim. Değişikliğimi working directory'ye çekmiş oldum. Bunu da neyle yaptım? Reset mixed ile yaptım. Değişikliğim çalışma alanının üzerinde halen duruyor. Peki bunları tekrar commitledim. Feature 2 F222'li hale çevirdim. Peki ben burada daha ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Burada hiç olmamışçasına bir önceki commit'e göre bütün değişiklikleri tamamen her yerden kaldır mesajını verebilirim. Bakın şu anda status çektiğimde hiçbir değişiklik yok diyor. Ne staging'de ne çalışma alanında. Peki dosyanın içeriğine bakalım. Bakın F222 gitti. F22'ye dönmüşüz.
Dolayısıyla ben buradaki yaptığım değişikliği her yerden kaldırmış oldum. Ne staging'de ne çalışma alanında hiçbir yerde bu değişikliğe dair bir iz kalmamış oldu. Peki şimdi master'ımıza geri dönelim. Hiçbir değişikliğimiz yok. Ritmi MD'ye baktığımızda da en son F1 ve F2'nin merge'lenerek buraya birleştirildiği hali yer alıyor. Ben buradan artık bir remote repository örneği yapmak istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Bizim her şeyden önce remote repository'ye ihtiyacımız var. Bunun için GitHub'ı kullanacağız. Burada bir repository yaratacağız. Yarattığımız repository için bana bir adres paylaşılacak. Ben bu adresle local repo'mu eşleyeceğim arkadaşlar. Bunun için browser'ımıza geçelim. Burada git 101 ismini verelim. Public olsun. Yaratalım. Bakın bana bir yönlendirme yapıyor. Diyor ki eğer hiç git init'ini gerçekleştirmediğin bir klasörse initle, içerisine bir readme markdown'ı ekle, commit'le, main branch'i olarak yap, remote add olarak remote adresi olarak bu klasörü, bu yarattığım repository'yi göster ve bunu benim remote repository'deki bu branch'e push'la. Şimdi biz buradaki yukarıdaki işlemlerin birçoğunu yaptık. Bizim aslında burada yapmamız gereken tek şey şuradaki işlemi gerçekleştirmek. Bunun için tekrar buraya dönüyorum. Origin ismindeki remote'daki master branch'ine şu anda içinde bulunduğum branch'i push'la diyorum. Bunu yapabilmek için benim github.com'daki kullanıcı adı ve password'ümü istiyor. Tabi bunu bir süredir GitHub bu şekilde terminal üzerinden yapmayı engellediği için direkt buradan gerçekleştiremeyeceğiz. Bunu yapabilmek için ben GitHub Desktop'ı hızlıca ayarladım ve buradan bu repository'yi ekledim. Bakın benim için ne diyor? Öncelikle repo her şey hazır olduğu için publish etmek üzere beni yönlendiriyor. Yaptığım değişiklik yansımış mı? Sayfayı refresh ediyorum. Bakın master'ın son hali ve readme markdown'un benim için artık repository'de. Peki ne oldu arka tarafta? Belki az önce fark etmişsinizdir. GitHub Desktop üzerinde yaptığım ben burada publish etmek yani remote repository'ye göndermek üzere butona bastığımda şurada bazı komutların çıktığını göreceksiniz ki burada da mesela fetch origin diye bir komut çıkıyor. Fetch origin demek şu demek arkadaşlar. Remote'daki kodu local repository'nize çekmek anlamına gelir. Yani buradaki değişiklikleri local repo'nun üzerinde güncellemeniz anlamına gelir. Başka şuraya yazalım fetch. Başka hangi komut var? Burada başka komutlar da kullanılabilir. Örneğin başka bir renk bulalım kendimize. Bu kez de mor olsun. Eğer pull komutunu kullanırsanız hem local repository'nize hem de çalışma alanınıza remote'daki değişikliğinizin alınacağı anlamı taşır. Gelin burada şöyle bir değişiklik yapalım. Readme'nin içerisine girelim. Ve burayı manuel olarak direkt remote üzerinde değiştirdim. Bakın şu anda
Ben bu değişiklikten, evet, GitHub üzerinde böyle bir değişikliğim var ama lokalde hiçbir haberim yok. Bundan nasıl haberdar olabilirim? Bakın status çektiğimde up to date olduğunu zannediyor. README Markdown'a baktığımda halen ama F2 ve F1 var bunun içerisinde. Çünkü o eş zamanlanmaktan bahsetmiştik ya. GitHub'daki değişiklik, yani remote repository'deki değişiklikten benim local'ımdaki hiçbir şeyin haberi yok. Bunu almak için git fetch komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın benim için ne dedi? Arka tarafta şu isimli şu hash kodlu bir commit varmış. Bakalım 3E3B olan commit. Benim buradaki commit history'me baktığımda 3E3B. Bu benim tamamen remote'da gerçekleştirdiğim commit'ti. Bu commit'le ilgili değişikliği kendi üzerine, daha doğrusu lokalime çekmiş oldum. Bunu da nereden anlıyorum? Origin master'daki değişikliği ben master'ıma çektim dedik. Tekrar status çektiğimde dedi ki Origin master'dan senin lokal branch'in, yani senin üzerinde çalıştığın klasör remote'dan bir commit geride. Eğer sen git pull komutunu çalıştırırsan o zaman aynı şurada mor'la çizdiğimiz şekilde local repo'daki değişikliğini çalışma klasörüne uygulayabilirsin. Git pull komutunu çalıştıralım. Bakın buradaki değişikliği aldı ve tekrar status çektiğimde Origin Master'la şu anda senin çalıştığın klasör ve keza lokal repository'nin hepsi eşlenik dedi ve bunu more readme ile birlikte dosyanın içeriğinden de anlayabiliyoruz. Ben şu anda ne yaptım? Çalışma alanım, staging, local repo arasındaki değişiklikleri geri çevirmek. Bunların arasında nasıl oynamalar yapabileceğimi gördüm. Remote bir repository yarattım ve local repo'mla bunu eşitleyerek lokalimdeki değişiklikleri uzak sunucuya nasıl gönderebileceğimi gördüm. Uzak sunucudaki değişikliklerin lokalime tekrar nasıl çekilebileceği ve bunları eş zamanlamayı nasıl yapabileceğimi örnek bir şekilde inceledim. Başka hangi şeylere ihtiyaç duyabilirim, komutlara? Biraz onlar üzerinden düşünelim. Örneğin şöyle bir şey kullanabiliriz arkadaşlar. Ben bakın burada mevcuttaki bütün branchlerin, bu branchler arasındaki merge'lerin nerede nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir ağaç yapısında görebiliyorum. Bu sizin işinize yarayabilir. Buradaki zamanlamalar nerede nasıl değişmiş. Bakın en son Origin Master, Origin Head'den buraya bir update gelmiş. Bunlarla ilgili bilgileri görebilirim. Güçlü bir komut, git diff komutu. Şu anda benim burada bir master'da değişikliğim yok. Çünkü readme orijinden çektiğim haliyle duruyor. Gelin burada bir değişiklik yaratalım. Şu anda benim master'ımda henüz staging araya çekilmemiş bir değişiklik var. İşte git diff komutuyla birlikte henüz daha değiştirilmemiş, daha doğrusu staging'e atılmamış hangi dosyalarımda hangi değişiklikler var bunları görebilirim. Tabi diff'i sadece bu amaçla kullanmak zorunda değilim. Diff gerçekten güçlü bir araç. Ben bunları örneğin şöyle de yapmış olabilirdim. Git add deyip staging araya çektiğimiz senaryoya bakalım. Baktığınızda bunun artık staging araya'daki bir değişiklik olduğunu söylüyor ve ben git diff çektiğimde bu kez
local'ımda bir değişiklik, local'ımda yani üzerinde çalıştığım working area'da bir değişiklik olmadığını söylüyor. Peki ben staging ile lokalim arasındaki farkları görmek istersem ne yapabilirim? Stage komutunu kullanabilirim. Böylelikle ben iki farklı staging area ile working directory arasındaki farklılıkları birbirlerinden ayırt edebilirim. Örneğin git log'la birlikte bakın burada farklı commitlerim benim mevcut. Bu commitler arasındaki farklılıkları görebilirim. Keşke önce bir kopyalasaydık. Örneğin şu ikisini kopyalayalım. Git diff der ve iki commit'i birbirine verirsek bakın F1 ve remote'dan gelen hali arasındaki farklılığı bu şekilde görebildim. Bu şekilde farklı commitler arasındaki diff'leri görebilirim. Git diff ile birlikte farklı branch'ler arasındaki feature 2 ile feature 1 arasındaki farklılığı görebilirim. Yani commitler arasında, staging area ile working directory arasında, working directory'nin kendi içerisinde şu ana kadar birçok farklı noktada değişikliği yakalayabildim. Bunların örneğin içerisinde hangi satırların değiştiğine kadar işte bu değişen satırların bir satır, iki satır üstü ve altı olacak şekilde U parametresiyle birlikte örneğin U3 derseniz veya U2 derseniz şu anda bütün dosyalarımız hep tek satırda, o yüzden bir fark göremeyeceğiz ama iki satırla birlikte önünde arkasında değişiklikleri daha rahat görebilmek için bu şekilde bir komut kullanabilirsiniz. Onun haricinde örneğin dosya içerikleriyle ilgilenmiyorum. Benim için sadece değişen dosyaların isimlerini ver. Bu benim için yeterli dersem şöyle bir şey yapabilirim. Git diff name on, sadece dosya isimlerini ver. Gerçi biz burada ne yapmıştık tabii ki? Staged ile working directory arasındaki diff'lerin bulunduğu dosya isimlerinin listesini ver dediğimde sadece readme'nin olduğunu söyledi. Bu şekilde bir diff kullanabilirsiniz. Son olarak şunu gösterelim. Tabii staged üzerinden. Bakın iki farklılık var. Bir dosya değişmiş, bir ekleme ve bir çıkartma söz konusu. Yani buradaki diff'in büyüklüğü hakkında da yine bana farklı bilgileri verebilecek şekilde bunları kullanabilirsiniz. Bunların haricinde şöyle bir şey yapabiliriz. Git status. Şu anda staging area'ya çektiğim bir kod var. Biz bunu bir geri çevirelim. Ben şu anda bunu working area'ya çekmiş oldum. Bu noktadayken ben checkout örneğin master'dan feature 2'ye gitmek isteyeyim. Diyor ki gidemezsin. Çünkü henüz üzerinde yaptığın değişikliği sakladığın, yani readme üzerinde bir değişikliğin var. O da git diff komutuyla birlikte bakın change diye bir şey eklemiştik. Bu değişikliğini bir noktada kalıcı hale getirmedin. Yani bunu staging area'ya çekip işte commitlemedin. Bu kalıcı değil. Ben bu datayı kaybederim. Bunu kaybetmemek için bir önlem al diyor ve burada önerdiği yöntemlerden bir tanesi diyor ki stash kullanabilirsin. Stash ne demek? Benim için buradaki yaptığım değişikliği bir noktada geçici olarak saklaması demek. Git stash dediğim zaman diyor ki ben bunu master için bir noktada saklıyorum. Ve farkındaysanız daha önce hiç görmediğim yıldız 1 diye bir şey çıktı. Git status çekelim. Bakın origin master'la
eşleneyim dedi. Nasıl oldu? Remote'un üzerine change bilgisini eklediğimiz hali gözükmüyor. Farkındaysanız o bir şekilde bir yerlere gitti. Ve ben şu anda gerçekten git checkout'la feature 2'ye gitmeye çalışsam gidebildim. Fakat farkındaysanız şu anda dahi sonunda bir yıldız 1 var. Şu anda F2'nin içerisindeyim. Yani feature 2'deyim. Git stash pop komutuyla birlikte bakın az önceki remote change ile o değiştirdiğim dosyayı aldım. Olduğu gibi bu değiştirdiğim branch'in içerisindeyken bunu working array'e, working directory'e çıkarttım ve bu tabii ki benim için bir konflikte sebebiyet verdi. Gelin bu konflikti çözelim. Hatırlarsanız önceki videodan konfliktin nasıl çözülebileceği ile ilgili bir örnek yapmıştık. Ben şu anda F2'nin içindeyim. O yüzden hadi F1 ile ilgili mesaj benim için geçerli olmasın. Benim derdim bu değil diyelim. Ama remote ve change'de kalsın. Şu anda benim için master'dan aldığım değişikliği F2'nin içerisine kontrollü bir şekilde yansıtmış oldum. Ekledim bu değişikliği. F2'nin içerisindeki remote ve lokal değişikliklerini eklediğime dair bakın F2 şu anda güncel. Tam master'da yaptığım ve local array'da, local directory'de, daha doğrusu working directory'de yaptığım değişikliği hiçbir yere eklemeden geçici bir alana çektim. Çektiğim değişikliği gittim bambaşka bir branch'e geçtikten sonra tekrar working array'e açtım. Bu working array üzerindeki konflikti çözdükten sonra o kod parçasıyla işime devam edebildim. Tekrar checkout edelim master'a. Bakın burada ben hala Origin Master'la aynı noktadayım diyor ve en son remote'da bıraktığımız halde stash pop'la birlikte tekrar yaptığım değişikliği buraya yansıtabildim. Bugün staging array'e çektiğimiz, local repository'ye çektiğimiz kodları kontrollü bir şekilde nasıl geri alabileceğimizi, local repository'de kalıcı hale getirdiğimiz kodlarımızı remote repository'ye nasıl gönderebileceğimizi ve remote repository'deki son değişiklikleri kendi makinemize, local repository'mize ve working directory'ye nasıl çekebileceğimizi, bunların örneklerini yapmış olduk. Bunların haricinde kodlar arasındaki, branchler arasındaki veya commitler arasındaki farklılıkları, bu commitlerde oluşan logları nasıl inceleyebileceğimizi, bunların örneklerine bakmış olduk. Henüz daha kalıcılaştırmadığımız kod parçalarını stash komutuyla birlikte farklı branchlere nasıl taşıyabileceğimizi ve kalıcı hale getirebileceğimizi incelemiş olduk. Dolayısıyla aslında gündelik hayatta ihtiyaç duyabileceğiniz, güvenli sayılabilecek sınırlardaki neredeyse birçok farklı git komutunu birlikte incelemiş olduk. Diğer git komutlarına özellikle değinmeyi düşünmüyorum. Sebebi kendi içlerinde kullanılmasının tehlikeli olabilecek noktalarının olması. Tabi burada hangi komutlardan bahsettiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Gerekirse yorumlarda bunlarla ilgili tartışabiliriz. Fakat bizim gündelik hayatta ihtiyaç duyabileceğimiz her şeyi, her konuyu bu komutlarla, şu ana kadar incelediğimiz komutlarla gerçekleştirebiliriz. Önümüzdeki videoda git flow üzerinden devam edip sonrasında trunk based development üzerinden yine video serimize devam ediyor olacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmayın beyler. Borç yiğidin kamçısıdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.